Merhaba, ben Cihan. Bu videoda kahve severlerin ilgisini çekecek olan Timemor'un kahve kettle'ı, yani tam adıyla Timemor Mini Smart Fish Kettle'ı inceleyeceğiz. Paketim 22 gün sonra bana ulaştı. Gümrük ücreti olarak 75 TL ödeme gerçekleştirdim. Şöyle bir ilginçlik var, üzerinde PTT bantı yapışılı ancak kutu hiçbir şekilde açılmamış. Ürünün fiyatı dönemsel olarak değişiklik gösterdiğinden fiyatını görebileceğiniz linki aşağıya bırakıyorum. Şimdi kutumuzu açalım ve kettle'ımızı incelemeye başlayalım. Ürünün kendi kutusu baloncuklu bir naylona sarılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ürünün paketi AliExpress'ten almış olduğum satıcı olan Deshu Cafe'nin bantıyla muntazam bir şekilde bantlanmış. Bantları da kesip baloncuklu naylondan kurtuluyoruz. Timemor'un birçok ürününde olduğu gibi siyah bir kutu bizi karşılıyor. Kutunun ön yüzünde kettle'a ait bir görsel, yan tarafında ise cihaza ait bazı özellikler yer alıyor. Kutunun diğer yüzünde de dokunmatik tuşlara ilişkin bilgiler yer alıyor. ...600 ve 800 mililitrelik kapasite seçenekleri bulunan kettle, siyah ve beyaz renk olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Ben seçimimi siyah renkten yana kullandım. Şimdi kutuyu açalım ve merakla beklediğim kettle'a ulaşalım. Üstteki kartonu kaldırdığımızda kutu içeriğinin naylon baloncuklarla kaplı olduğunu görüyoruz. Bu da markanın taşıma esnasında ürüne herhangi bir zarar gelmemesi için ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Kutudan naylon bir paket içerisinde demlik ve kapağı ve ürünün beyni diyebileceğim kettle'ın standı çıkıyor. Cihaz Çin tipi bir fişle beraber bize geliyor. Ürünü çalıştırabilmemiz için bir çeviriciye ihtiyacımız olacak. Kutudan ayrıca dokümanlar çıkıyor. Bunları da biraz sonra inceleyeceğiz. Kutu içeriği bu kadar. Bu ürün bilgilendirme kartı. Kettle'a ait garanti belgesi. İngilizce bir kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunun diğer yüzü ise Çince. Demliğimizi paketten çıkaralım. Demlik elim oldukça hafif geldi ve tutuşu da gayet konforlu geldi. Demliğin iç yüzeyi 304 çelik kaplama, dış yüzeyi ise mat bir boya ile kaplanmış. Demliğin sapı en ucundan gövdeye birleştiği noktaya kadar ABS plastikten imal edilmiş. ABS plastik olması demliğin kaynadıktan sonra elimizi yakmamasına imkan sağlayacak. Bu da demliğimizin kapağı. Alt kısmı 304 çelikten, üst kısmı ise ABS plastikten imal edilmiş. Üzerinde de bir Timemor logosu yer alıyor. Kapaktaki mıknatıs özelliği sayesinde kapağı rahatlıkla demliğe yerleştirebiliyoruz.
Demliğe bir de buhar önleme özelliği eklenmiş. Bu da kaynama esnasında dışarıya buhar vermemesini sağlıyor. Kapaktaki mıknatıs özelliği sayesinde demliği ters bir çevirsek gördüğünüz gibi kapak düşmüyor. Geçelim kettle'ın standına. Fişin ucuna koruyucu plastik bir malzeme eklenmiş. Bunu çıkarıyoruz. Paketi açtığımızda ABS plastik malzemeden imal edilmiş kettle standı bizi karşılıyor. Standın malzemesinin oldukça kaliteli bir hissiyatı var. Ön yüzünde dokunmatik tuşlara ilişkin bazı bilgiler. Arka yüzünde de kaymasını engelleyecek kauçuk tabanlar yer alıyor. Kettle'da Strix özelliği bulunuyor. Bu özellik de kettle'ın belirlenen su sıcaklık seviyesine tam olarak ulaştığında kapanmasını sağlıyor. Ayrıca demliğe su konmadan ısıtma tuşuna basıldığında cihaz uyarı veriyor. Standın arka tarafında güç açma ve kapatma switch'i bulunuyor. Biraz ürünün teknik özelliklerinden bahsedeyim. Stabil bir akış sağlıyor. 600 mililitrelik bir kapasiteye sahip. Sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Hızlı kaynama ve buharı dışarı vermemesinden dolayı el yakmama özelliklerine sahip. Bir de cihazın ölçülerine bakalım. Bu kısım 14,5 santim. Yan kısım ise 16 santim. Cihazın ağırlığına bakacak olursak demlik 263 gram, stand ise 275 gram ağırlığında. Cihaz 220 volt 50 Hz'e çalışıyor. 1000 watt güç tüketimine sahip. Standın boyu ise 2,8 santim. Videonun başında da bahsettiğim gibi ürün Çin prizi ile beraber geliyor. Bunun için bir çeviriciye ihtiyacınız olacak. Ben Xiaomi'nin çeviricisini kullanıyorum. Elektriksel bir sorunla karşılaşmamanız için kaliteli bir çevirici kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi cihazı fişe takalım ve çalıştıralım. Arkadaki switch'i on konumuna getirdiğinizde gösterge panelinin açıldığını göreceksiniz. Demliği standın üzerine koyduğumuzda demlik içerisindeki sıcaklığı ekranda görebilirsiniz. Sağdaki tuşa uzun dokunduğumuzda cihaz kapanacak. Bir kere dokunduğumuzda ise cihaz açılacaktır. Bu tuşun hemen solunda ısıyı ayarlayabileceğimiz dokunmatik bir yüzey bulunuyor. Parmağımızı sağdan sola sürüklediğimizde ısı azalacak. Soldan sağa sürüklediğimizde ise ısı artacaktır. Bu panel vasıtasıyla su sıcaklığını 100 derece ile 40 derece arasında istediğimiz bir derecede ayarlayabiliriz. Dokunmatik yüzeyin hassasiyeti ise oldukça iyi. Şimdi demliğimize biraz su koyalım ve tuş takımının diğer özelliklerini size göstereyim. Suyu demlik içerisinde yer alan max çizgisine kadar doldurmalıyız. Bu da 600 mililitreye tekabül ediyor. Sağdaki tuşa bir kere bastığımızda suyu kaynatmaya başlayacak. Bu işlem başladığında sol taraftaki su sıcaklığının hemen üzerinde kırmızı bir alev işareti yer alıyor. Sağdaki tuşa bir kez daha bastığımızda kaynama işlemi duruyor.
Su sıcaklığını ayarladıktan sonra soldaki tuşa bir kere bastığımızda belirlediğimiz sıcaklıkta suyu sabit tutuyor. Soldaki tuşa uzun dokunduğumuzda ise su sıcaklığını 100 dereceye ayarlıyor. Su akış hızını daha rahat görebilmeniz için karafa yaklaşık 45 derecelik açıyla biraz su döküyorum. Şimdi de açıyı biraz arttırıyorum. Demliğin sapı tamamıyla plastik olduğu için elinizi hiçbir şekilde yakmayacaktır. Ve sap ele tam oturduğu için döküş esnasında size çok büyük bir konfor sağlayacak. Şimdi suyun 94 dereceye ne kadar süre içerisinde ulaşacağını test edeceğiz. Bu teste demliğe 600 ml su ekledim. Tam bu kısımda demlik kapağından ses geldiğini duydum ve demlik kapağını tam olarak kapatamadığımı fark ettim. Ufak bir dokunuşla kapak yerine oturdu ve bu sesten kurtulmuş oldum. ...3 dakika 19 saniye sonra 94 derece su sıcaklığına ulaştı. Şimdi de 600 ml su ile 100 dereceye ne kadar süre sonra ulaşacağını test edeceğim. İlginçtir, 4 dakika 30 saniye sonra cihaz 98 derecedeyken sinyal verdi ve kaynatma işlemini durdurdu. Yani bu testimde 100 dereceye ulaşamamış olduk. Şimdi de 3 dakika içerisinde 94 derecelik suda ne kadarlık bir ısı kaybı oluştuğunu ölçeceğim. Demliğe yine 600 mililitrelik su ekledim ve zamanlayıcı başlattım. Tam 1 dakika geçti ve demliğin içerisindeki su sıcaklığı hala 94 derecede kaldı. İki dakikanın sonunda 94 derecelik su 1,6 derece ısı kaybederek 92,4 dereceye düştü.
3 dakikanın sonunda 2,8 derecelik bir ısı kaybı oluştu. Şu andaki su sıcaklığı 91,2. Şimdi de demlik hareketli ve su sıcaklığını sabit tutma özelliği aktif olduğunda bakalım su sıcaklığı ne gibi bir değişiklik gösterecek. Sayacımı yine 3 dakikaya ayarlıyorum ve demliği biraz hareket ettiriyorum. Su sıcaklığı 91,6 dereceye ulaştığında suyu tekrar ısıtma özelliği devreye girdi. Evet, arka planda kahvemi demlerken gelelim kettle hakkındaki düşüncelerime. İlk önce olumlu yanlarından bahsedeceğim. Eğer nitelikli kahve içeceğim diyorsanız kahvenin hakkını verebilmeniz için su sıcaklığı oldukça önemli bir faktör. Bu kettle'la kahvenin türüne göre istediğiniz sıcaklığı belirleyerek demleme işlemini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Kettle 3 dakika 19 saniye sonra 94 derecelik su seviyesine ulaştı. Bu da gayet makul bir süre. Cihazın sapı ABS plastik olması sebebiyle elinizi hiçbir şekilde yakmıyor ve tutuşu oldukça konforlu. Dokunmatik tuşlarla cihazı kontrol etmek oldukça kolay, dokunmatik tepkimesi oldukça iyi. Su sıcaklığını sabit bir derecede tutabilmesi cihazın bir başka güzel artısı. Gelelim cihazın beğenmediğim özelliklerine. Cihazın arkasında yer alan switch, on-off konumu arasında geçiş yaptığında o switch hissiyatını vermiyor. Switch'e biraz baskı uygulayarak geçişleri gerçekleştirebilirsiniz. Kettle'ın 100 derecelik ısıya ulaşamamasını söyleyebilirim. Sonraki videolarımda yine Timor'un Black Mirror Basic tartısını inceleyeceğim. Bu nedenle takipte kalmanızı tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.